Yunanistan, bildiğiniz Yunanistan hiçbir fırsatı kaçırmıyor. İran'la ABD-İsrail ortaklığı arasında çıkan savaştan da tabii ki faydalandılar. Türkiye'nin burnunun dibindeki adalara Patriot hava savunma sistemleri yerleştirdiler. Yerleştirmeye de devam ediyorlar. Hatta fazlasını da yapıyorlar. Bu konuyu detaylı şekilde ele almamız gerekiyor. Çünkü gerçekten önemli bir mesele bu. Türkiye'nin batıda havalanan bütün hava araçları bu şekilde Yunanistan'ın takibi altına girmiş oluyor. Peki Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Hangi adalara, hangi sistemleri yerleştirdiler? Yaptığı şey söylediği gibi meşru müdafaa kapsamına girer mi? Yani Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinin verdiği hakkı mı kullanıyor? Tabii en önemlisini de videonun sonuna saklıyorum. Yunanistan'ın bu adaları yerleştirdiği ve yerleştireceği, ABD'nin bu en gelişmiş hava savunma sistemleri olası bir çatışma durumunda Türkiye'ye ne kadar sorun çıkarır? Yani bir başka deyişle Türkiye burnunun dibindeki bu hava savunma sistemlerini hangi silahlarla imha edebilir? Bugün Aura Sebilon sponsorluğunda hızlıca bu önemli soruları cevaplayalım. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Başta söylediğim gibi Yunanistan hiçbir fırsatı kaçırmıyor. İran Savaşı başladıktan sonra da bu bölgedeki silahlanma hamlelerini ciddi anlamda hızlandırdılar. Ve buraların hedefleri belli. Yunanistan şu an sanki Adalar Denizi'nde onlar için bir savaş tehdidi varmış gibi hamleler yapmaya başladı. Mesela Kerpe Adası bizim Muğla kıyılarına sadece 90 kilometre mesafede bir ada. Buraya Patriot sistemlerini yerleştirdiler. Peki Kerpe, İran saldırıları için tehdit altında sayılabilecek bir yer mi? Elbette değil. İran füzelerinin çok büyük çoğunluğunun menzilinin dışında burası. Bu ada ve Yunanistan tarafına doğru bu adanın ötesi kesinlikle tehdit altında değil. Ama bu adaya yerleştirdikleri bir Patriot bataryası Türkiye'nin güneybatı hava sahasını izlemeye başlıyor. Şu an Yunanistan bu hamleyle Türkiye'nin Aksaz ve Dalaman gibi stratejik üslerini baskı altına almaya çalışıyor. Bunun dışında bir de Semadirek adasına da Patriot bataryaları yerleştirileceğini açıkladılar. Bu ada Çanakkale Boğazı'nın güvenliği açısından doğrudan bir tehdit oluşturuyor. Buraya yerleştirdikleri bir Patriot bataryası Türk hava sahasının derinliklerine kadar uzanan bir radar gözetleme kapasitesi anlamına geliyor. Yani buradaki olayın da İran Savaşı ile kesinlikle bir alakası yok. Bir de Semadirek adasına sadece Patriot bataryası yerleştirmeyecekler. Bir de ciddi bir radar ağı kurulacak. Belki esas tehlike burada yatıyor. Yunanistan bu adımlarıyla uluslararası hukuku yerle bir ediyor. Lozan Barış Anlaşması'nda ve 1947 Paris Anlaşması'nda açıkça belirtilen bir konudur bu. Yunanistan kesinlikle adaları silahlandıramaz. Peki onlar neye dayanıyorlar derseniz BM şartının 51. maddesine dayandıklarını iddia ediyorlar. Yani meşru müdafaa hakları olduğunu düşünüyorlar. Ama uluslararası hukukta meşru müdafaa hakkının doğabilmesi için yakın ve gerçek bir silahlı saldırı şartı aranıyor. Türkiye'nin kendi ana karasındaki askeri birliklerinin varlığı Yunanistan'a bu yetkiyi vermiyor. Zaten Yunanistan, Türkiye'nin batı ve güney sahillerini bir füze duvarıyla çevreleme stratejisini bir süredir uyguluyor. Şu an attıkları adım bunun en sert halkalarından biri. Çünkü Patriot sistemleri 160 kilometrelik azami angajman menziline sahip. Radar tespit kapasiteleri ise 170 kilometre. Hatta Semadirek'te kuracakları radar ağları belki daha da fazla alanı kapsayacak. Yani Adalar Denizi'ni bir Yunan iç denizi haline getirme hayaline hizmet edebilecek bir potansiyeli var. Mesela Kerpe'deki bir batarya, Muğla ve Antalya açıklarındaki her türlü hava hareketliliğini anlık olarak izleyebiliyor. Semadirek'teki radar unsurları Çanakkale Boğazı girişini denetim altında tutabiliyor. Yani bu durum Türkiye'nin kendi kıta sahanlığı üzerindeki uçuş emniyetini ve devriye görevlerini doğrudan tehdit ediyor. Zaten Yunanistan 12 mil karasuyu ilan edeceğini açıklamıştı. Belki de şu anda bu ilan için bir hazırlık yapıyorlar. Türkiye'nin buna karşı vereceği tepkiyi baskılamayı amaçlıyorlar. Peki, şimdi gelelim esas kısma. Evet, Yunanistan hamlelerini yapıyor. Tamam da bu hamleler Türkiye için gerçekten bir sorun teşkil edecek mi? Yani Türk savunma sanayi bu hamleleri karşılamaya hazır mı? Türkiye olası bir çatışma durumunda bu Patriot bataryalarını imha edebilecek silah, sistem ve mühimmat altyapısına sahip mi? Türkiye son 10 yılda ciddi anlamda yüksek teknolojili platformlar ve mühimmatlar geliştirdi. Bu sayede Yunanistan'ın yerleştirdiği hava savunma sistemlerine karşı kullanabileceği çok fazla enstrümana sahip. Mesela Türkiye'nin yerli İHA ve SİHA kabiliyeti
kabiliyeti. Bayraktar Akıncı TİHA ile başlayabiliriz. Akıncı hem uzun süre havada kalabiliyor hem stratejik mühimmat taşıyabiliyor. Düşman hava savunma ağlarının menzili dışında kalıp hedef tespiti yapabiliyor. AESA radar taşıdığı için Patriot bataryalarının yerini çok kolay bir şekilde tespit edebilir ve işi Kızıl Elma ile Anka 3'e devredebilir. Tabi Kızıl Elma ve Anka 3 henüz envantere girmediği için niye onları değerlendirmeye dahil ediyorsun diyebilirsiniz. Ama onlar, özellikle de Kızıl Elma, şu an herhangi bir operasyona katılabilecek olgunluğa sahip. Zaten bu yıl teslimatları başlayacak. O yüzden değerlendirmeye onları da katmak gerekiyor. Kızıl Elma'nın radar kesit alanı düşük. Bu yüzden de Patriot radarlarının tespit menzilini ciddi oranda daraltıyor. Radara yakalanmadan yakın mesafelere girebileceği için de Patriot'a karşı kullanabileceği çok fazla mühimmat türü var. Ve aynı şey Anka 3 için de geçerli. Hatta Anka 3 uçan kanat yapısından dolayı radarda görünmezlik özelliğini en üst düzeye taşıyor. Daha da güzeli, Süper Şimşek gibi bir potansiyeli var. Süper Şimşeklerle Patriot radarlarını yanıltabilir ve füzeleri boşa harcamasını sağlayabilirsiniz. Tabi her şey insansız hava aracı potansiyelleri sınırlı değil. Hatta daha da ötesi, bu konuda işe yarayacak esas potansiyel İHA'lar değil. Türkiye'nin hassas güdümlü ve uzun menzilli mühimmatlarına odaklanmamız gerekiyor. Bu konuda Türkiye'nin eli gerçekten çok güçlü. Patriot gibi sistemlerin en büyük zayıflığı eş zamanlı, çok sayıda ve farklı yönlerden gelen mühimmatlara karşı doyum noktasına hızlı ulaşmaları. Türkiye'de bunu kolaylıkla sağlayabilecek potansiyele sahip. Mesela SOM füze ailesinden başlayalım. SOM seyir füzesinin 250 kilometreden fazla menzili var. Türkiye'nin ana karasından veya güvenli bölgedeki bir uçaktan ateşlenebilir. Seyir füzesi olduğu için radar ufkunun altında seyrederek Patriot bataryalarına ulaşır ve engellenmesi gerçekten çok zordur. Tabi bu doyurucu saldırı için değil, son darbe için kullanılacak. Bir de Çakır füze ailesi var. Doyurucu saldırı deyince buradan başlayabiliriz. Yine radar ufkunun altında seyrediyor ve düşük görünürlüklü sistemler bunlar. Çakır'ın ağırlığı 275 kilogram, SOM'un ağırlığı ise 600 kilogramın üzerinde. Buradan karşılaştırabilirsiniz ikisini. Yani bir çeşit mini seyir füzesi bu. Bu yüzden de SOM'a göre çok fazla sayıda kullanılabiliyor. Hem karadan hem de su üstü platformlardan ateşlenebildiği için Patriot bataryasının tehdidin geleceği yönü kestirebilmesi çok mümkün değil. Düşünün ki Türkiye bunu insansız deniz araçlarından bile ateşleyebiliyor. 250 kilometre etkili menzili var. Yani çok geniş bir alanda farklı noktalardan ateşlenebilir. Türkiye önce bu Çakırları, ardından da esas vuruş için SOM seyir füzesini ateşlediğinde Patriot bataryasının işin açığı çok da bir şansı kalmaz. Ve bu savunma sistemini doyurmak için kullanılabilecek bir sürü farklı sistem var. Kuzgun mühimmat ailesinden tutun da kamikaze dronlara kadar o kadar fazla sistem kullanılabilir ki Türkiye sadece maliyeti en düşük olanı arar o anda. Bir de bu yerleştirdikleri bataryaların birçoğu TRG-300 Kaplan topçu roketlerimizin bile menzilinde. Kaplan füzesi 120 kilometre menzile sahip ve yüksek isabet oranı var. İnsansız hava araçlarımızın tespit ettiği noktaları 10 metrenin altında bir sapma payıyla dakikalar içerisinde vurup imha edecektir. Bitti mi? Yine bitmedi. Türkiye'nin bu konuda fiziksel mühimmatlardan daha etkili bir silahı var. O da elektronik harp kabiliyeti. Zaten Patriot gibi faz izinli radar kullanan sistemlerin en büyük kabusu Koral gibi bir potansiyele sahip elektronik harp sistemleri. Ve Koral 200 kilometrelik bir menzile sahip. Bu menzil içerisinde düşman radarlarını tespit edebiliyor. Sinyallerini analiz edebiliyor. Ve bu sinyalleri bozarak ya da aldatarak geri gönderebiliyor. Patriot bataryalarının AN/MPQ-65 radarını kolaylıkla köreltebilecek potansiyele sahip. Operatörün ekranını gürültüyle doldurabilir. Gerçek uçakların yerine operatöre binlerce sahte hedef oluşturabilir. Yani Patriot bataryalarını imha etmesi için gönderdiğiniz bir hava aracı her şeyden önce Koral'ın bu aldatma ve köreltme yeteneklerinin desteğini alacak. Hatta Patriot bataryası bir füze ateşlediğinde Koral o füzenin güdüm sistemini yanıltabilecek potansiyele bile sahip. Yani Yunanistan'ın burnumuzun dibindeki adalara yerleştirdiği Patriot bataryaları aslında sahada Türkiye'ye karşı hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani Türkiye dibindeki adalara yerleştirilen bu hava savunma bataryalarını göz açıp kapayıncaya kadar işlevsiz hale getirebilir. Ki daha bütün potansiyelden bahsetmedik bile. Ne Barış Kartal uçaklarını ele aldık, ne Tayfun füzesini, ne hava soy uçaklarını, ne de atmaca füzesini. Yani daha çok fazla enstrüman var ama biz sadece ilk akla gelenlerden bahsettik. Türkiye'nin elindeki bütün potansiyeli konuşsak o adaya Yunanistan'ın ruhu bile duymadan çıkarma yapabilecek SAT komandolarını filan da değerlendirmeye katmamız gerekirdi. Ki dediğim gibi bütün potansiyel öyle 8-10 dakikalık bir videoda konuşulabilecek bir potansiyel değil. Çok şükür potansiyel çok daha büyük. Son olarak da küçük bir operasyon senaryosu oluşturalım ve Türkiye'nin gerçekleştirebileceği imha senaryolarından sadece küçük birini canlandırmış olalım. Türkiye bir çatışma halinde elbette operasyonu A merkezli ve katmanlı bir saldırı üzerine inşa edecek. Yani tek bir silah sistemi değil. Bütün unsurlar senkronize bir şekilde çalışacak ve iş gözetleme ve tespitle başlayacak. Barış zamanında bile Akıncı, Aksungur ve hatta Bayraktar TB2'ler adaların üzerinde veya sınır hattında elektronik istihbarat uçuşları yapmaya devam edecekler ve Patriot bataryalarının çalışma frekanslarıyla yerleri sürekli güncel tutulacak. Yerleri bilindiği için
için çatışma durumunda iş bir tık daha kolay olacak. Herhangi bir çatışma durumunda ilk hamle Coral sisteminden gelecek. Coral adadaki radarları baskı altına aldığında zaten Yunan operatörlerin ne olduğunu anlaması bile saatler sürer. Ardından yanıltma ve doyurma safhası başlayacak. İşte burada az önce bahsettiğimiz süper şimşekler, kuzgun mühimmatları ya da Çakır gibi daha feda edilebilir mühimmatlar ateşlenecek ve Patriot bataryalarının füzeleri ateşlemesi sağlanacak. Her bataryanın sınırlı sayıda füzesi olur ve yeniden yükleme süresi kısa değildir. Burnunuzun dibindeki bir bataryayı imha edeceğiniz süreden daha uzun olacağı kesin. Ve işte burada kesin imha safhası başlayacak. Kızıl Elma'dan ateşlenen bir kuzgun veya son füzesi, karadan ateşlenen bir atmaca füzesi, yine aynı şekilde karadan ateşlenecek bir TRG-300 füzesi gibi birçok farklı mühimmat türüyle tek bir atışta bile Patriot bataryası kullanılmaz hale getirilebilir. Ya da Türkiye bu adımların hiçbirini gerçekleştirmeyip Tayfun füzesiyle doğrudan bu bataryayı tamamen imha edebilir. Yani kısacası Yunanistan, İran Savaşı'nı bahane ederek yeni bir hazırlığın içerisine girdi. Ama bu hazırlık Türkiye'ye karşı yeterli bir hazırlık değil. Çünkü Türkiye bu tarz durumlar artık hazır bir ülke. Dibimize yerleştirdikleri birkaç Patriot bataryası Türk savunma sanayi için gerçekten zor hedefler değil artık. Birkaç saatlik işler. O yüzden Yunanistan bir şey yapmaya çalışıyor. Ama bu yapmaya çalıştığı şey çok da anlamlı sayılmaz. Kendi çalıp kendi oynuyor gibi bir durum söz konusu. Muhtemel ilk çatışmada zaten ne demek istediğimi ve Türk savunma sanayinin hangi noktaya geldiğini çok daha iyi anlayacaksınız. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.